Yayınladığımız videolardan haberdar olmak için kanalımdaki abone ol yanında bulunan zil butonunu tıklayıp seçenekler kısmından tümünü seçerseniz yeni yayınlanan videolardan anında haberiniz olur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Keyifli seyirler diliyorum. Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan yeraltı kentlerini kim, neden yaptı? 85 metre derinlik, çağdaş bir havalandırma sistemi ve binlerce kişinin yaşayabileceği bir kompleks, mükemmel bir savunma sistemi. Bunların ne zaman, niçin yapıldığı belli değil. Bilinmeyene doğru giderken ve bilinmeyeni genelde hep gökte veya bir başka boyutta ararken gizem bu sefer yer altında şekilleniyor. Anadolu'nun kadim kenti Nevşehir'in Kapadokya bölgesi binlerce yıldan bu yana sayısız uygarlığın beşiği olurken birçok gizemi de bağrında saklamış. Elbette ki her gizem doğaüstü değildir. Bazı gizemler tarihi konumları ve anlaşılmaz ama hissedilebilir anlamlarıyla gizemli olurlar. Gizem ya da bilinmeyen faktör doğanın ta kendisinde de olabilir. Orta Anadolu'da Nevşehir, Kapadokya yörelerinde 100'e yakın yeraltı kenti, tüneller ve mağaralar bulunmaktadır. Yoksa cevabı hala bulunamayan bir gizemle mi karşı karşıyayız? Gözümüz hep uzaya dönük ama dünyamızın içindeki bilinmeyenler de hala uzay kadar karanlık ve çözümsüz. Cevap hala bulunamadı. Bir gün birileri ciddi maliyetleri göze alıncaya kadar. Ne garip değil mi? Neredeyse Orta Anadolu'da Nevşehir'in Kapadokya bölgesinin yarısına yakın bir bölümünün altında dev yeraltı kentlerinin bulunduğu ancak 1960'lı yılların başında fark edildi. Söylenenlere göre Nevşehir'de yeraltı kentlerinin bulunmasının nedeni bir deliğe girip kaybolan bir tavuk, bir diğerine göre demir atındaki bir köylü veya meraklı turistlerdir. Bu garip yerlerin birer mühendislik şaheseri olduğunu söylersek abartmış olmayız. Bir kere havalandırma sisteminin mantığı mükemmeldir. Evet, kayaların normalin altında bir kırılganlığa sahip oldukları doğrudur. Ama yeraltı kentlerini gördüğünüzde bunun yeterli bir açıklamadan çok uzak olduğunu görürsünüz. Çünkü bu yapılar için modern araçlar gerekmektedir. Günümüzdeki modern teknolojinin çizgisinde olan maden ocaklarının hiçbirisi böylesine mükemmel ve hatta konforlu değildir. Peki Nevşehir civarındaki bu yeraltı kentlerin amacı nedir? 1960'lı yıllarda Nevşehir'in Kaymaklı ve Derinkuyu kasabalarının altında yeraltı kentleri ortaya çıkarıldı. Nevşehir'in 27 kilometre güneyindeki Derinkuyu'da 20 yıldan fazla süren kazılar sonunda toplam 6 kat ortaya çıkarıldı. Odalar tünellerle birbirine bağlanmıştı. Derinlerde henüz ulaşılamamış birçok katın da bulunduğu anlaşıldı. Bölgede kazılar sürdü. Nevşehir'in 18 kilometre güneyindeki Kaymaklı kasabasının altında da bir başka yeraltı kenti bulundu. Burada katların sayısı 8'di. Her birinde 15 oda vardı. Hem Derinkuyu'da hem de Kaymaklı'da ortaya çıkarılan yeraltı kentleri incelendiğinde ortada bir mühendislik mucizesi olduğu anlaşıldı. Mükemmel bir havalandırma sistemi ile ısı daima sabit kalıyordu. Kayaların yapısı yumuşaktı. Fakat makine kullanmadan bunları oymak imkansız gibi görünüyordu. Basamaklar ve dehlizler yoluyla bütün odaların birbirleriyle bağlantısı vardı. Yapılan araştırmalar sonunda bu yeraltı kentlerinde Romalılardan kaçan Hristiyanların saklandığı tespit edildi. Hristiyanlar buralarda yaşamış olabilirler ama kentleri yapmış olamazlar. Çünkü o dönemin bilinen mühendislik tekniği bu kentleri inşa edecek düzeyde değildi. Tanrıların Arabaları adlı kitabıyla bütün dünyada tanınan İsviçreli araştırmacı Erik von Daniken 1982 yılında Türkiye'ye geldi. Kaymaklı ve Derinkuyu'da incelemeler yaptı. Daniken'e göre bu yeraltı kentleri havadan gelen saldırılardan korunmak için inşa edildi. Peki ama insanlara saldıranlar kimlerdi? Daniken, bunlar bir zamanlar dünyayı idare etmiş uzaylılardı diyor. İddia gerçekten çok ilginçti. Çünkü Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı kentlerinin bugünkü halini inceleyen mühendisler
buraların mükemmel sığınaklar olabileceğini ileri sürdüler. Hem de toplam 50.000 kişinin barınabileceği bir sığınak. Kaymaklı ve Derinkuyu köylüleri arasında yaygın bir efsane var. Onlar ne Daniken'i tanıyorlar ne de onun tarihi ve bilimi alt üst eden ünlü tezlerini. Köylüler dedelerinden duydukları, dedelerinin de dedelerinden duymuş oldukları öyküleri anlatıyorlar. Buna göre çok eski zamanlarda bu topraklarda melekler yaşıyormuş. Bu melekler buraya göklerden uçarak gelmişler. Ülkeyi çok beğenmişler ve yerleşmeye karar vermişler. Fakat bir süre sonra göklerden başka ziyaretçiler de gelmiş. Bunlar kötü cinlermiş ve amaçları iyi melekleri yok etmekmiş. Uzun zaman çarpışmışlar ama melekler kötü kuvvetli cinlerle baş edememişler. Onların etkilerinden korunmak için sihirle yeraltı kentlerini yapmışlar ve dünyanın içine saklanmışlar. Melekler hala saklanıyorlarmış. Köylüler onların bazı geceler nurdan ışıklar halinde göğe yükseldiğini görüyorlarmış. Arkeologlar Nevşehir bölgesinde henüz ortaya çıkarılamamış birçok başka yeraltı şehri olduğunu tespit ettiler. Bu iddiaya göre eğer bu doğruysa Anadolu'nun altında bir yeraltı ülkesi var demektir. İç dünya teorisine göre mağara ve tünel sistemleri dış ve iç dünya arasındaki bağlantıları sağlamaktadır. Bu sistemlerin bazıları doğal yapılardır. Bazıları ise insan elinden çıkmadır. 1902 yılında Malta adasında Casapuala köyü yakınlarında bir tünel sistemi keşfedildi. Bir okulun sınıfından 30 öğrenci hiçbir iz bırakmadan bu tünelde kaybolunca giriş tamamen kapatıldı. Toronto'daki Parliament Caddesi'nde bir yeraltı şehrine giden küçük bir giriş vardır. Ayrıca bu şehirde elektromanyetik alan üreten tesisler vardır. Bu elektromanyetik alanlar Toronto'nun bazı semtlerinde çok nadir görülen elektromanyetik etkilere neden olmaktadır. Bu yeraltı şehri çevrede yaşayan yerli efsanelerin de bir parçasıdır. Brezilya'da nerelere kadar uzandığı bilinmeyen tünel sistemleri mevcuttur. Paraná şehrinde bulunan Ponte Grosso ve Rincan yakınlarında da bu tünellere giriş bulunmaktadır. Norveç'teki Dolsten mağaralarının yer altından ve deniz altından İskoçya'ya kadar uzandığı iddia edilir. Ernst Beta'ya göre Güney Harz Dağları'ndaki bir giriş İran'a kadar uzanmaktadır. Mısır'da yayınlanan Bilinmeyen Dünyaya Giden Esrarlı Yol adlı kitapta Gize piramidinin altındaki sonsuz bir tünelden söz edilir. Bu tünel dünyanın içine kadar uzanmaktaydı. Bilim adamları Batı Afrika'da Atlantik Okyanusu'nun altından geçen bir tünel girişi keşfetmişlerdi. Moskova şehrinin altında Stalin tarafından yaptırılmış bir yeraltı sistemi vardır. Burası yüz binlerce insanı barındırma kapasitesine sahip askeri komuta merkezleri, tamirhaneleri, hastaneleri, mühimmat depoları ve demir yolları ile tam bir yeraltı kenti manzarası arz etmektedir. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in caddelerinin 15 metre altında bütün girişleri birbirine bağlı olan bir mağara şebekesi mevcuttu. Bu tip mağaralara Cordoba ve Paraná gibi Arjantin şehirlerinin altında da rastlanmaktadır. New York'ta yer altında bulunan metronun yanında üçgen şeklindeki bir tünel sistemi mevcuttur. Diğer bir tünel sistemi ise Manhattan'ın altındadır. Japon yazar Shun Akiba, İmparatorluk Şehri Tokyo, Gizli Yeraltı Şebekelerinin Sırrı adlı kitabında Tokyo şehrinin altında bir yeraltı şebekesi olduğunu iddia etmektedir. Macaristan'daki Eger şehri yakınlarında oldukça eski ve 60 kilometre uzunluğunda yüksek bir teknoloji kullanılarak açıldığı sanılan tünelin kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Afganistan'ın kuzeyinde Atlantis'ten kaçabilen insanlar tarafından yapıldığı iddia edilen tünel ve bunker harabeleri bugün bile görülmektedir. Efsanelerde buralara Agarthy denmektedir. Amerikalı araştırmacı Dr. Ron Hazard, yerlerin efsanelerini değerlendirdiği bir makalesinde Amerika'da 44 adet yeraltı şehri olduğunu iddia etmişti. Bu kabilelerden Anjart kabilesi, yeraltı şehirleri ve onlarla ilgili medeniyetler hakkındaki bilgileri halen gizli tutmaktadır. 1895 yılında Kaliforniya'da bulunan Yosemite Vadisi'nde araştırma yapan bir grup bilim adamı
2,5 metre boyunda bir kadın mumyası bulmuştu. Nevada'da bir insana ait dev bir uyluk kemiği bulunmuştu. Bu kemiğin büyüklüğünden o insanın 3 metre boyunda olduğu ortaya çıktı. J.C. Brown 1904'te Cascade Dağları'nda Wilson, Arizona yakınlarında bulunan bir mağarada dev insan kemikleri buldu. Amerika'da Dr. R.F. Bruce 1964 yılında Colorado çölündeki Panamint Dağı'nın güneyinde 80 bin yıl öncesine kadar uzanan eski bir medeniyete ait mağaralar sistemi buldu. Dr. Bruce'un buluntuları değerlendirmesine göre buralarda yaşayanlar 2,70-3,10 metre boyunda dev insanlardı. Dr. Bruce bu insanların yok olan Mu İmparatorluğu'nda yaşamış olduklarını iddia etmişti. İddialara göre 10 Nisan 1963'te Amerikan Thrasher nükleer deniz atlısı deniz altındaki geçitleri ve mağaraları incelerken iz bırakmadan kaybolmuştu. Kaliforniya'daki ünlü Ölüler Vadisi'nin altında da yeraltı şehri olduğu iddia edilmektedir. Buna benzer iddialar Güneybatı Nevada, Grand Canyon ve Pensilvanya için de ileri sürülmüştür. Washington'daki ünlü Beyaz Saray'ın altında da eski bir tünel sistemi olduğu iddia edilmektedir. Peru'daki Cusco şehri yakınlarında devasa tünel sistemine giriş bir grup bilim adamının 1923'te burada kaybolmasının ardından polisçe kapatılmıştı. Tibet'te ve Keşmir'in kuzeydoğusundaki Karakurum'da yeraltı şehirleri vardır. Bunlar Taklamakan altın şehirleri diye anılırlar. The East Caves of Syracuse adıyla anılan Syracuse, New York'ta bir tünel sistemi mevcuttur. Bu tünel sisteminin girişi deniz tabanının altındadır ve Amerika'nın doğu kıyısı ile İngiltere'yi birleştirmektedir. Güney Almanya ve Avusturya'da rastlanan esrarengiz mağaralar ve mağara sistemlerini burada belirtmeden geçemeyiz. Bunların yapay olması da başka bir gariplik arz etmektedir. Çünkü bu mağaralar normal bir insan için oldukça basık ve dardır. Ayrıca Avusturya Steiermark'ta 1912 yılında bu mağaralarda yapılan bir araştırmada küçük yapılı insanlara ait olduğu sanılan iskeletler bulunmuştu. Amerika'da Salt Lake City'nin altında çok eski zamanlardan kalma tüneller ve katakomplar ağı vardır. Amerika yasaları ve yeraltı tesisleri bu mağaralarla ilgili her türlü bilginin kamuoyundan gizli tutulmasını emretmektedir. Bu yasayla iç dünya ile ilgili her türlü bilgi kamuoyundan gizlenmektedir.